Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle günlük kullanımına dair daha çok içerik için Instagram'dan Merve İçerikleri sayfamı takip etmeyi unutmayın. Bu videoda Latte Go cihazımızın bakım, temizlik gibi 8 farklı işlemini yapacağız. İlk başlığımız demleme ünitesi temizliği. Makinemizin su tankını çıkarttıktan sonra bulunan küçük kapağı açıp içerisinden demleme ünitesini bu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonrasında musluğun altında güzelce yıkıyoruz. Kahve tervelerinden arındırıyoruz. Ancak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sıcak suyla yıkamayın ve üzerinde bulunan yağları temizlemeye çalışmayın. Bir süre kurumaya bıraktıktan sonra içerisini de güzelce bir temizleyin. Çünkü içerisinde birçok kahve kırıntısı birikmiş olacak. Eğer bu işlemleri yapmazsanız ne olur? İçerisinde bir süre sonra nemden kaynaklı küflenmeler olacaktır. Kuruduktan sonra da yerine push butonuna iterek iyice yerleştiğinden emin olduktan sonra kapağını kapatıp su tankını da geri takıyoruz. Bir sonraki işlem ise konteynerin temizlenmesi. Konteyner temizliği ile ilgili sizinle şöyle detaylı bir bilgi paylaşmak istiyorum. Eğer makineniz bu şekilde kapalıyken temizliğini yaparsanız makineniz bunu algılamayacaktır. Peki algılamazsa ne olur? Makine açıkken saydığı sayacı sıfırlanmamış olacak ve siz eğer yeni temizlemiş bile olsanız konteyneri boşaltın diye uyarı verecektir. Bu bir sorun değil. Yeniden yerinden hafif oynatıp geri taktığınızda uyarı gidecektir. Musluğun altında güzelce foşurdatarak yıkadım. Sık sık bu parçaların tamamını makineye de atıyorum. Makineye attığımda çok daha güzel parlak bir görüntü elde ediyorum. Tavsiye ederim size de. Bir sonraki işlem demleme ünitesi yağlama. Öncelikle demleme ünitesini neden yağlıyoruz ve ne sıklıkta yağlıyoruz bunu konuşalım. Neden yağlıyoruz? Çünkü düzenli olarak suyun altında demleme ünitesini yıkadığımızda bir süre sonra yağları ister istemez aşınıyor. Bu da makinenin daha sesli çalışmasına sebep oluyor. Bu sesli çalışmasını engellemek için ve plastik aksamın sağlıklı bir şekilde ömrünü devam edebilmesi için bu yağlama işlemini yapmanız gerekiyor. Ne kadar sıklıkta yapmalısınız? 2 ay, 3 ay, maksimum 6 ayda bir yapmanız gerekiyor. Yağlama işlemini de videoda gösterdiğim alanlara yapmalısınız. Bu kullandığımız gres yağı kutunun içerisinden çıkan gres yağı. Ama siz ayrıca da alabilirsiniz. Birçok farklı satış kanalında mevcut. Kendisi çok pahalı olduğu için, kendisi içerisinden çıkan ürün pahalı olduğu için farklı alternatif gres yağları da bulunuyor. Bu gres yağları özellikle gıdayla teması uygundur diye geçiyor. Bunun linkini de yine sayfamda ya da eğer merak ederseniz yorumlarda da paylaşabilirim. Bu cihazın en maliyetli ürünlerinden bir tanesi gres yağı diyebilirim açıkçası. Demleme ünitesini güzelce yağladıktan sonra yerine yerleştirip kapağını kapatıp su tankını yerine takıyoruz. Bir sonraki adım öğütülmüş kahve haznesini temizleme. Bu hazne sadece tek ölçü kahve yapmak için kullanılmalı. Eğer daha fazla ya da daha az koyduysanız makine düzgün çalışmayacaktır. Yani o anda siz öğütülmüş kahve ile kahve yapmak istediğinizde posasını direkt atık haznesine atacaktır. Çok kahve koyarsanız ya da az koyarsanız. Ve genelde çok kahve koyulduğunda şöyle sorunlar yaşanabiliyor. Buradaki sensörler tıkanıyor ve sonrasında onu açmak için birçok alternatif aramanız gerekiyor. Eğer videoda gösterdiğim yöntemi uygularsanız muhtemelen sorunuz çözülecektir. Kitapçığında da şöyle bir öneride bulunuyor. Kaşığın sapıyla orayı temizleyin diyor. Ancak kaşığın sapı daha böyle hassas yüzeyleri temizleyemeyeceği için bu şekilde öneriyorum ben. Bir sonraki işlemimiz ise kireç çözme adımı. Bunu hangi sıklıkta yapıyoruz? Bunu da 8 kez Aqua Clean değişimi yaptıktan sonra kireç çözme aşamasına gelmiş oluyorsunuz. 8 kez Aqua Clean değiştirdikten sonra yeniden Aqua Clean'ler 0-8 olarak saymaya başlıyor. Onu da ilerleyen kısımlarda göstereceğim.
kireç çözme solüsyonunu yine online bir platformdan temin edebilirsiniz. Yani bu kimyasalları çok fazla kullanmayı sevmiyorum ama mecburen bunları kullanmamızı öneriyorlar. Biz de kullanıyoruz. Talimatlar uygun şekilde kullandıktan sonra defalarca yine durulama suyuyla makineyi kullanmadan önce, yani kahve yapmadan önce birçok kez durulamak durumunda kalıyorum. Size de onu tavsiye ederim. Su tankının içerisinden aqua clean'i çıkartmanız gerekiyor kireç çözme işleminden önce. Daha sonra kimyasalı boşaltıyoruz su tankına ve kireç çözme çizgisine kadar su dolduruyoruz. Su tankını yerine yerleştirdikten sonra Clean menüsünden Descaling adımını seçiyoruz. Yaklaşık 30 dakika kadar sürecek diye belirtiyor. O kadar sürmese de yine bayağı uzun sürüyor. Altına bir su kabı yerleştiriyoruz. Hem su tazdesinin girişinden hem de normal kahve çıkan yerden su çıkışı olabiliyor. Onun için büyük bir kap koymanızı tavsiye ederim. Bir süre sonra su tankının içerisindeki su bitiyor. Bunu kabı boşaltıp su tankını yeniden descaling çizgisine kadar su doldurmanız gerekiyor. Su tankını yerine taktıktan sonra continue diyerek, yani OK diyerek devam edebiliyoruz. Artık ikinci aşamaya geçmiş oluyor. Bu işlemde tamamlandıktan sonra artık makine kullanıma hazır. Bir sonraki işlem demleme ünitesi yağ çözme. Buna gerçekten çok önem veriyorum. Çünkü makineden alacağınız hizmeti kısıtlayan bir durum söz konusu olabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Demleme ünitesinin üzerinde çok fazla kahve yağı biriktiğinde kahvenizin tadı gerçekten çok kötüleşiyor. Hangi çekirdeği kullanırsanız kullanın, hepsinin tadı aynı, acı gelmeye başlıyor. Eğer makinenizde böyle bir şey hissediyorsanız mutlaka tablet ile demleme ünitesinin yağını çözme işlemini yapın. Öğütülmüş kahve haznesini tablete attıktan sonra Clean menüsünden Brew Group Clean'i seçiyoruz. Ve bu işlemde 5 dakika kadar sürüyor. Hızlı bir şekilde bitiyor. Sonrasında yine makineyi boş çalıştırmayı unutmayın. Bir sonraki adım Aqua Clean değişimi. Aqua Clean değişimini de 500 kahve ya da 3 ayda bir değiştirin şeklinde kitapçığında uyarısı bulunuyor. Ancak Aqua Clean de yine çok uygun fiyatlı bir ürün değil. Bazen şöyle sorular geliyor. İçme suyu kullanıyorum ya da arıtma suyu kullanıyorum. Aqua Clean kullanmak zorunda mıyım? Yani bu tamamen sizin verebileceğiniz bir karar. Değilsiniz tabii ki de. Ama o durumda daha sık kireç çözme işlemi yapmanız gerekecektir muhtemelen. Çünkü her suyun içerisinde kireç oluyor benim bildiğim. Ben genelde çeşme suyu kullanmayı tercih ediyorum. İçme suyu kullansam da yine Aqua Clean'i çıkartmıyorum. Yeni Aqua Clean'i aktif etmek için önce paketten çıkarttıktan sonra biraz sallıyoruz. Suyun içerisinde bekletiyoruz baloncuklar çıkana kadar. Sonra su tankının içerisine yerleştirip su tankını yerine takıyoruz ve Aqua Clean'i seçiyoruz aktif etmek için. Bu işlem çok kısa sürüyor. Aqua Clean'i aktif ettikten sonra 1.8 olarak ibarede Clean menüsündeki ifade de değişiyor olacaktır. Ve ekranda da %100 Aqua Clean ifadesini görüyor olacaksınız. Bu arada bu işlemlerin tamamını Philips Latte serilerinin hepsinde yapabilirsiniz. Ekranlı modeller ya da ekransız modeller fark etmez. Ben de hem 5500 serisi hem de 5400 serisi var biliyorsunuz. Hepsinde bu işlemlerin tamamı yapılabilir. 5500 serisinin tek farkı Türkçe menüsü olması. Diğerlerinde de yine aynı işlemler mevcut. Son olarak demleme ünitesini doğru takma. Videoda yanlış takılmaması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyorum. Nasıl yanlış takıldığını da gösteriyorum. Aslında yanlış şekilde takmak çok mümkün değil ama bazen zorladığınızda yerine oturabiliyor galiba. Sakın öyle takmayın çünkü çıkartmanız da zor olacak. Belki zarar verebilirsiniz. Gösterdiğim gibi şekle getirip o şekilde takmayı deneyin. Yani bu şekilde takmaya zorlamayın. Bu düz kısmı öndeyken bunun içeride, yani yukarıda oluyor olması gerekiyor. Öyle takmalısınız.
sözlü olarak değil de videodan izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla bu tip içerik için kanalıma abone olun ve zilden de bildirimleri açın. Bu işlemleri hızlıca anlatmış olduk. Hepsini ayrı ayrı yine farklı videolarda da paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü daha detaylı anlatmak istediğim konular da var. Lütfen takipte kalın. Hepsini yeniden detaylıca anlatacağım. Sorularınız için Instagram Merve içeriklerinden ulaşabilirsiniz. DM'den görsel istiyorum çoğu zaman. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.